Yıl 1944. Yer, Çin'in Guizhou eyaletinde yoksullukla anılan kırsal bir bölge. Modern teknoloji devriminin henüz hayal bile edilemediği bu topraklarda, iki öğretmenin çocuğu olarak Ren Zhengfei dünyaya geldi. Ren'in çocukluğu tek bir kelimeyle özetlenebilirdi: zorluk. Kıtlık, yokluk ve siyasi çalkantılar gündelik hayatın sıradan bir parçasıydı. Ailesi Çin'de kültür devriminin yarattığı kaos sırasında ağır bedeller ödedi. Babasının geçmişte milliyetçi hükümetle ilişkilendirilmesi nedeniyle hedef alınması ve hapsedilmesi genç Ren'in hafızasına silinmez bir iz bıraktı. Bu dönem onun karakterine Çin kültüründe acı yemek olarak bilinen Chiku felsefesini kazıdı. Bu anlayış, hayatta kalmak için zorluklara katlanmayı, acıyı sonuna kadar yaşamayı ve asla pes etmemeyi öğütler. Yıllar sonra kurulacak küresel bir teknoloji devinin temelinde işte bu zihniyet yatacaktı. Ren ve ailesi için yoksulluk döngüsünü kırmanın tek bir yolu vardı: eğitim. Ailesi, daha iyi bir hayatın anahtarının bu olduğunu sürekli vurguladı. Ren bu öğüde dört elle sarıldı. Çabaları karşılık buldu ve 1963 yılında Chongqing İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Enstitüsü'ne kabul edildi. Burada aldığı mühendislik eğitimi, ileride teknoloji dünyasında atacağı adımların sessiz ama sağlam zeminini oluşturdu. 1960'lı yılların sonunda Ren'in hayatı yeniden yön değiştirdi. Sivil hayatını bir üniformayla değiştirdi ve Halk Kurtuluş Ordusu'nun mühendislik birliğine katıldı. Ancak onun görevi savaşmak değildi. O bir teknisyendi, bir mühendisti. Görevi yıkmak değil, inşa etmekti. Bu dönemde Liaoyang Kimyasal Elyaf Fabrikası gibi büyük ölçekli sanayi ve altyapı projelerinde çalıştı. Ordu, Ren'e iki temel özellik kazandırdı: disiplin ve sistemli uygulama. Büyük projeleri yönetme, karmaşık süreçleri sadeleştirme ve uzun vadeli planlama becerisi yıllar sonra Huawei'nin çalışma kültüründe açıkça hissedilecekti. Ancak teknik yetkinliği, ailesinin siyasi geçmişi nedeniyle her zaman yeterli olmadı. Ren'in kendi ifadesine göre Çin Komünist Partisi'ne katılması başlangıçta engellendi. Bu durum onun içinde güçlü bir dışlanmışlık duygusu yarattı. Değerini siyasi bağlantılarla değil, yalnızca yetenek ve çalışmayla kanıtlamak zorundaydı. 1983 yılında Çin'in askeri küçülme politikası her şeyi değiştirdi. Halk Kurtuluş Ordusu'nun mühendislik birimi dağıtıldı ve Ren'in askeri kariyeri sona erdi. Aynı dönemde Çin, ekonomik olarak yeni bir döneme giriyordu. Shenzhen, özel ekonomik bölge ilan edilmiş ve hızla büyüyen bir ticaret merkezine dönüşmüştü. Ren, kısa süreliğine devlete ait bir petrol şirketinde çalıştı. Ancak bu deneyim onun için büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlandı. İddialara göre bir iş anlaşmasında dolandırıldı ve bürokrasinin hantallığıyla karşı karşıya kaldı. Bu başarısızlık bir son değil, bir başlangıcın kıvılcımıydı. Ren Zhengfei, kaderini kendi ellerine almaya karar verdi. Yıl 1987, tarih 15 Eylül. Sadece 21.000 yuan sermaye ile Huawei Technologies'i kurdu. Bu miktar o günün koşullarında yaklaşık 5.000 Amerikan dolarına denk geliyordu. Sermaye bu girişime başlangıçta şüpheyle yaklaşan aile üyeleri ve arkadaşlardan alınan borçlardan oluşuyordu. Ren'in vizyonu baştan itibaren netti: yabancı teknolojileri kopyalamak değil, onları anlamak, geliştirmek ve yerelleştirmek. Çin'in telekomünikasyon altyapısında dışa bağımlılığını azaltmak. Huawei'nin ilk yılları oldukça zorluydu. Şirket, Hong Kong'dan ithal edilen küçük telefon santrallerini Çin'de yeniden satarak işe başladı. Bu düşük karlı ve yorucu bir işti. Ancak Huawei bu süreçte pazarın nasıl çalıştığını, müşterilerin gerçek ihtiyaçlarını ve teknolojinin iç yapısını öğrenme fırsatı buldu. İthal edilen cihazlar sadece satılmıyor, aynı zamanda parçalara ayrılarak inceleniyordu. 1990 yılına gelindiğinde Huawei için kritik bir eşik aşıldı. Şirket kaynaklarının büyük bölümünü araştırma ve geliştirmeye ayırmaya başladı. 14 kişiyle kurulan şirketin Ar-Ge kadrosu kısa sürede yüzlerce mühendise ulaştı.
Artık amaç ithalat değil, kendi PBX santrallerini üretmekti. Tam bu dönemde büyük bir kriz patlak verdi. Huawei'nin Hong Kong'daki ana tedarikçisi satıldı ve yeni sahip Huawei ile olan iş ilişkisini sonlandırdı. Şirket bir anda varoluşsal bir tehditle karşı karşıya kaldı. Ren Zhengfei için seçenek nettir. Ya kendi teknolojilerini geliştireceklerdi ya da piyasadan silineceklerdi. Ren, şirketin sahip olduğu sınırlı sermayenin tamamını Ar-Ge'ye yatırma kararı aldı. Bu karar büyük bir riskti ama 3 yıl sonra karşılığını verdi. 1993 yılında Huawei, CC8 program kontrollü telefon anahtarını piyasaya sürdü. CC8, o dönemde Çin'de üretilmiş en gelişmiş santral sistemiydi. Lucent ve Nortel gibi yabancı devlerin hakim olduğu pazarda yerli ve güçlü bir alternatif sundu. Üstelik rakiplerinin yaklaşık 1/3 fiyatına. Bu ürün, Huawei'nin iflastan kurtulmasını sağladı ve genişleme için gerekli sermayeyi yarattı. Huawei'nin stratejisi, Ren'in askeri geçmişinden izler taşıyordu. Mao'cu askeri doktrinden esinlenilen bir anlayış benimsendi. Kırsalı kuşat, şehirleri sonra al. Büyük şehirlerde doğrudan devlerle rekabet etmek yerine düşük gelirli ve ulaşılması zor bölgeler hedeflendi. Satış ekipleri önce köyleri ve küçük kasabaları dolaştı. CS8'in başarısı Huawei içinde sarsılmaz bir inancı güçlendirdi. Teknolojik öz yeterlilik hayatta kalmanın tek yoluydu. Yıl 1994. Ren Zhengfei, Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri Jiang Zemin'le bir araya geldi. Resmi olmayan kaynaklara göre Ren bu görüşmede şunu söyledi. Anahtarlama teknolojisi ulusal güvenlik meselesidir. Kendi anahtarlama sistemlerine sahip olmayan bir ülke, kendi ordusu olmayan bir ülke gibidir. Aynı dönemde Huawei, Halk Kurtuluş Ordusu için ilk ulusal telekomünikasyon altyapısı sözleşmelerinden birini kazandı. Bir şirket yöneticisi bu anlaşmayı yıllar sonra şöyle tanımlayacaktı. Finansal olarak küçüktü ama ilişkiler açısından çok büyüktü. Yıl 1996. Pekin yönetimi, telekomünikasyon alanında yönünü net biçimde belirledi. Devlet, yerli telekomünikasyon üreticilerini açıkça destekleyen ve yabancı rakiplerin pazara erişimini kısıtlayan resmi bir politika benimsedi. Bu kararın en büyük kazananlarından biri Huawei oldu. Şirket artık yalnızca bir girişim değil, Çin'in ulusal şampiyonu kişi olarak kabul ediliyordu. Bu siyasi destek, Huawei'nin büyümesini hızlandırdı. Yeni araştırma ve geliştirme merkezleri peş peşe açıldı. O dönemde Huawei'nin yurt içi satışları yaklaşık 220 milyon dolar seviyesine ulaşmıştı. Kırsalda başlayan yürüyüş artık başkente ulaşmıştı. Yaklaşık 10 yıl boyunca Huawei yalnızca Çin sınırları içinde faaliyet göstermişti. Ancak 1997 yılı şirketin rotasını dünyaya çevirdiği yıl oldu. Bu hamle, Çin'in 90'lı yılların sonlarında başlattığı kontrollü dışa açılma politikasıyla da birebir örtüşüyordu. 1997 yılında Hong Kong merkezli Hutchison Whampoa ile sabit hat ürünleri için ilk uluslararası sözleşme imzalandı. Bu anlaşma, Huawei'nin bir Çin telekomünikasyon ekipmanı tedarikçisi olarak deniz aşırı pazarlara açılmasının resmi başlangıcıydı. Aynı yıl şirket, kablosuz iletişim portföyünü hızla genişletti. GSM'in yanı sıra CDMA ve UMTS standartları da ürün gamına eklendi. 1998'den itibaren Huawei'nin ayak izi Afrika ve Orta Doğu'da hissedilmeye başlandı. Kenya'da faaliyete geçilmesi de bu döneme denk gelir. Batılı devlerin ihmal ettiği bu bölgeler, Huawei için stratejik birer sıçrama tahtasıydı. Bu bakir pazarlar, ilerleyen yıllarda şirketin en güçlü deniz aşırı büyüme alanlarından biri olacaktı. 1999 yılı Huawei için yalnızca teknoloji değil, yönetim anlayışı açısından da kritik bir dönemeçti. Şirket, küresel standartlarda yönetim sistemleri kurmak için IBM ile 5 yıllık kapsamlı bir dönüşüm anlaşması imzaladı. Ürün geliştirme, tedarik zinciri yönetimi ve kurumsal süreçler bu işbirliğiyle yeniden yapılandırıldı. Aynı yıl Hindistan'ın Bengaluru kentinde büyük bir araştırma ve geliştirme merkezi açıldı. Hindistan'ın Silikon Vadisi olarak bilinen bu şehir, Huawei'nin yazılım ve telekom çözümlerinde küresel bir üs haline gelecekti. 2003 yılı iki kritik adımla geldi.
Mayıs ayında Huawei, kurumsal ağ ürünlerine odaklanan HK3C markası için ABD'li şirket 3Com ile ortak girişim kurdu. Temmuz ayında ise çok daha stratejik bir karar alındı. Huawei, cep telefonu donanımı geliştirerek mobil pazara resmen girdi. 2004 yılı, Huawei'nin küresel stratejisindeki gizli silahın devreye girdiği yıldı. Şirket, yurt dışı satışlarını desteklemek amacıyla Çin Kalkınma Bankası'ndan 10 milyar dolarlık kredi limiti elde etti. Bu finansman, rakiplerin sunamayacağı ödeme kolaylıkları sağlıyordu. Bu limit, 2009 yılında 30 milyar dolara çıkarılacaktı. Aynı yıl Huawei ilk cep telefonu modeli olan C300'ü piyasaya sundu. Daha da önemlisi, Hollandalı operatör Telfort'la 25 milyon doların üzerinde değere sahip yeni nesil ağ kurulum sözleşmesi imzalandı. Bu anlaşma sıradan bir satış değildi. Huawei, Hollanda için devrim niteliğinde kompakt bir baz istasyonu geliştirdi. Temel bileşenlerin tek bir küçük kutuda toplanması, kurulum süresini kısaltıyor ve işletme maliyetlerini ciddi biçimde düşürüyordu. Bu tasarım kısa sürede Avrupa genelinde benimsendi. Huawei artık sadece ucuz değil, aynı zamanda yenilikçi olarak anılıyordu. 2005 yılı Huawei tarihinde gerçek bir dönüm noktası oldu. Bu yıl yurt dışı siparişler ilk kez yurt içi satışları geçti. Huawei artık yalnızca bir Çin şirketi değil, küresel bir oyuncuydu. Haziran ayında daha da büyük bir imza atıldı. Huawei, dünyanın en büyük mobil operatörlerinden Vodafone ile küresel bir altyapı çerçeve anlaşması imzaladı. Bu, Çin merkezli bir telekom ekipmanı üreticisinin Vodafone'un küresel tedarik zincirine giren ilk şirket olması anlamına geliyordu. Aynı yıl Huawei ilk 3G telefonu olan U626'yı tanıttı. Mobil alandaki iddiasını somutlaştırdı. 2006 yılına gelindiğinde Huawei artık kapıyı çalan bir yabancı değil, evin içindeki güçlü ortaklardan biriydi. İspanya'da Vodafone ile ilk ortak inovasyon merkezi kuruldu. Aynı yıl Vodafone markasıyla Huawei üretimi ilk 3G cihazı V710 piyasaya çıktı. Yıl sonunda dünya genelindeki 50 büyük telekom operatörünün 31'inin Huawei ile çalıştığı biliniyordu. Vodafone, BT ve Telefonica bu listeye dahildi. Huawei artık yükselen bir yıldız değil, küresel bir güç olarak görülüyordu. 2007 yılında bu yükseliş resmen tescillendi. Huawei, Forbes'un dünyanın en saygın 200 şirketi listesine girdi. Aynı yıl ABD'li Symantec'le veri depolama ve güvenlik çözümleri için ortak girişim kuruldu. Bu büyümenin arkasında değişmeyen bir ilke vardı: araştırma ve geliştirme. Huawei gelirlerinin yaklaşık %10'unu her yıl Ar-Ge'ye ayırıyordu. 2008 yılında Avustralyalı operatör Optus, Sydney'de Huawei ile ortak bir teknoloji araştırma merkezi kuracağını duyurdu. Aynı yıl Huawei, kendi markasıyla akıllı cihaz üretme stratejisini açıkça benimsedi. Artık yalnızca başkaları için üretim yapan bir firma olmayacaktı. 2009 yılında bu stratejinin ilk ürünü tanıtıldı. Huawei'nin ilk Android akıllı telefonu U8220, Mobil Dünya Kongresi'nde sahneye çıktı. Aynı yıl Norveç'te Telia Sonera için dünyanın ilk ticari LTE EPC ağlarından biri teslim edildi. Ancak yükselişin ortasında ilk fırtına işaretleri de belirdi. Norveçli operatör Telenor, 5G yatırımlarında Huawei yerine Ericsson'u tercih etti. Gerekçe güvenlik endişeleriydi. O dönemde bu karar küçük bir not olarak görüldü. Ama ileride yaşanacakların ilk habercisiydi. Huawei için tarihi bir eşikti. 21,8 milyar dolar ciro ve 2,6 milyar dolar net kar ile Fortune Global 500 listesine ilk kez girdi. Bu, Huawei'nin artık küresel bir güç olarak kabul edildiğinin resmi ilanıydı. Bu dönemde şirketin dünyanın en büyük 50 telekom operatörünün yaklaşık %80'i ile iş yaptığı biliniyordu. 2011 yılı yeni bir sayfa açtı. Huawei yalnızca operatörlere değil, doğrudan kurumlara da hizmet sunmaya başladı. Kurumsal çözümler, veri merkezleri, bulut bilişim ve ağ altyapıları bu dönemde portföye eklendi. Aynı yıl Almanya'nın Nürnberg kentinde bir enerji yetkinlik merkezi kuruldu. Huawei Fotovoltaik, yani güneş enerjisi teknolojileri alanına da adım attı. Huawei artık sadece büyüyen bir şirket değil, küresel ölçekte çok sektörlü bir teknoloji devi haline gelmişti. Yıl 2012.
Bu yıl Huawei için telekomünikasyon altyapısı ve enerji pazarlarında mutlak bir zaferin ilan edildiği dönem oldu. Şirket, sektörün efsanevi devi Ericsson'u geride bırakarak dünyanın en büyük telekomünikasyon ekipman üreticisi konumuna yükseldi. Çin'in kırsal bölgelerinden yola çıkan bir şirket, küresel altyapı pazarının merkezine yerleşmişti. Aynı yıl Huawei'nin kurucusu ve başkanı Ren Zhengfei, Fortune China tarafından açıklanan Çin'in en iyi iş performansı listesinde ilk kez birinci sıraya yükseldi. Bu yalnızca bireysel bir başarı değil, Huawei modelinin Çin'de ulaştığı zirvenin de sembolüydü. Ancak Huawei burada durmaya niyetli değildi. Altyapı pazarını fethetmişlerdi. Şimdi hedef doğrudan tüketicinin cebine girmekti. Bu doğrultuda Tüketici Elektroniği Grubu şirket içinde stratejik olarak güçlendirildi. 2012 yılında Huawei, Ascend P bir eseyle başlayan Ascend serisini küresel pazara sundu. Aynı yıl Ascend D bir tanıtıldı. Bu hamle Huawei'nin kendi küresel tüketici markasını inşa etme yolunda attığı kritik bir adımdı. Aynı yıl bir başka önemli gelişme daha yaşandı. Güvenlik endişeleri nedeniyle Symantec'in ortaklıktan çekilmesinin ardından Huawei Symantec ortak girişimindeki Symantec hisselerini geri satın aldı. Bu olay, batılı şirketler için güvenlik konusunun ne kadar hassas hale geldiğinin erken bir işaretiydi. Yıl 2012. Huawei'nin geleceği ne kadar erken okuduğunu gösteren bir dönüm noktası. Henüz 4G teknolojisi yeni yaygınlaşmaya başlamışken Huawei 5G ağlarının geliştirilmesi için 2018 yılına kadar 600 milyon dolarlık yatırım yapacağını duyurdu. Bu açıklama, şirketin yalnızca takip eden değil, yön veren bir teknoloji lideri olduğunu ortaya koydu. Aynı yıl Mart ayında Mobil Dünya Kongresi'nde Ascend P2 tanıtıldı. Bu cihaz, dünyanın ilk LTE Cat 4 destekli akıllı telefonu olarak sahneye çıktı. Haziran ayında ise ince tasarımıyla büyük ses getiren Ascend P6 piyasaya sürüldü. Aralık 2013'te Huawei, stratejik açıdan çok önemli bir hamle daha yaptı. Honor markası Çin'de bağımsız bir alt marka olarak tanıtıldı. Honor genç kullanıcıları ve çevrim içi satış kanallarını hedefleyerek Huawei'nin pazar payını katlamasında kilit rol oynayacaktı. Aynı dönemde Huawei, Mate serisiyle büyük ekranlı telefonlara cesur bir giriş yaptı. Bu segmentte kısa sürede lider markalardan biri haline geldi. 2014 yılı Huawei'nin artık bir taklitçi değil, yenilikçi bir teknoloji devi olduğunun resmen tescillendiği yıl oldu. Şirket, uluslararası patent başvurularında dünya birincisi oldu. Bu sonuç, Huawei'nin araştırma ve geliştirmeye yaptığı dev yatırımların somut karşılığıydı. Aynı yıl Huawei ilk giyilebilir cihazlarını tanıtarak hızla büyüyen giyilebilir teknoloji pazarına adım attı. Ve belki de yılın en sembolik gelişmesi yaşandı. Huawei, Google ile işbirliği yaparak Nexus 6P akıllı telefonunu geliştirdi. Bu ortaklık, Android ekosisteminin kalbi olan Google'ın, Huawei'nin mühendislik kalitesini en üst düzeyde onaylaması anlamına geliyordu. 2015 yılı Ocak ayında Huawei markalaşmada yeni bir sayfa açtı. Amiral gemisi telefonlarda Ascend adını terk etti. Huawei P8 ile bugün ikonik hale gelen P serisi resmen başladı. Huawei'nin vizyonu netti. İletişim yoluyla yaşamı zenginleştirmek ve bu vizyon karşılık buluyordu. Şirket 2015 yılında tam 108 milyon adet akıllı telefon sattı. Aynı yıl Huawei'nin 2008'de başlattığı sosyal sorumluluk programı Gelecek için Tohumlar küresel ölçekte büyütüldü. 2016 yılına gelindiğinde bu program 96 ülkede 30 binden fazla öğrenciye ulaşmıştı. 2016 yılı Huawei'nin akıllı telefon pazarındaki gücünü pekiştirdiği yıl oldu. Satışlar 140 milyon adede yükseldi. Bu yaklaşık 26,5 milyar dolarlık bir değere karşılık geliyordu. Huawei artık Çin'in en başarılı tüketici markalarından biriydi. Ancak 2016'yı özel kılan sadece satış rakamları değildi. Huawei, akıllı telefon dünyasını kalıcı biçimde değiştirecek bir ortaklık duyurdu. Alman kamera efsanesi Leica ile uzun vadeli bir teknoloji işbirliği. Bu ortaklık sıradan bir donanım anlaşması değildi. Bir prestij ve kalite beyanıydı. Leica imzalı kameralar Huawei'nin P ve Mate serisi cihazlarına entegre edildi. Bu işbirliğinin ilk ürünü Huawei P9 oldu.
Huawei bu yüksek profilli ortaklık sayesinde akıllı telefonlarını fotoğrafçılıkta üst sınıf bir konuma taşıdı ve rakiplerinden keskin biçimde ayrıştı. 2017 yılında Huawei birçoklarına göre imkansızı başardı. Küresel akıllı telefon satışlarında Apple'ı geride bıraktı. Bu başarı kısa süreli olsa da Huawei'yi Samsung'un hemen arkasında dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi konumuna taşıdı. Aynı yıl Huawei, Fortune Global 500 listesinde 80. sıraya yükseldi. Bu, şirketin artık yalnızca bir teknoloji üreticisi değil, küresel ölçekte bir güç merkezi haline geldiğinin açık göstergesiydi. Akıllı telefon pazarının yaklaşık %10'unu, küresel telekomünikasyon ekipman pazarının ise yaklaşık %28'ini kontrol eden Huawei, bu dönemde artık dünyanın en güçlü teknoloji şirketlerinden biri haline gelmişti. Bu yükselişin arkasındaki asıl motor ise şirketin araştırma ve geliştirmeye olan sarsılmaz bağlılığıydı. Huawei cirosunun yaklaşık %10'unu doğrudan araştırma ve geliştirmeye ayırıyordu. Bu oran son 10 yıl içinde toplamda 45 milyar doları aşan devasa bir yatırım anlamına geliyordu. Yaklaşık 180 bin çalışanın 80 binden fazlası araştırma ve geliştirme birimlerinde görev yapıyordu. Yani şirketin toplam iş gücünün neredeyse %45'i doğrudan teknoloji üretmeye odaklanmıştı. 2017 yılının sonunda Huawei, mobil fotoğrafçılıkta yeni bir dönemi simgeleyen Huawei Mate 10 Lite modelini tanıttı. 4 kameralı bu cihaz 16 megapiksel arka ve 13 megapiksel ön kamera kombinasyonuyla dikkat çekti. Akıllı telefonlarda çoklu kamera sistemlerinin ana akım haline gelmesinde bu model önemli bir eşik olarak görülüyordu. Ancak bu göz kamaştırıcı yükseliş, geçmişten gelen hayaletleri de yeniden uyandırdı. 2013 yılında Huawei çalışanlarının Amerika Birleşik Devletleri merkezli, mobil operatör T-Mobile'ın Washington eyaletindeki Bellevue laboratuvarına izinsiz girdiği ve Tappy adlı bir telefon test robotunun bazı parçalarını çaldığı iddia edildi. Bu olay, teknoloji hırsızlığı suçlamalarını küresel gündemin merkezine taşıdı. T-Mobile, gizlilik anlaşmalarının ihlal edildiği gerekçesiyle Huawei'ye dava açtı. Huawei, bazı çalışanların uygunsuz davranışlarda bulunduğunu kabul etti, ancak bunun şirket politikası olmadığını savundu. Şirket, bu olayın rakipleri taklit etmek için değil, teknolojiyi daha iyi anlamaya çalışan bireysel hatalardan kaynaklandığını ileri sürdü. Amerika Birleşik Devletleri mahkemeleri 2017 yılında davayı sonuçlandırdı. Huawei'nin T-Mobile'a 4,8 milyon dolar tazminat ödemesine hükmedildi. Her ne kadar maddi sonuç sınırlı kalsa da bu dava Huawei'nin imajına ciddi zarar verdi ve şirketin batıdaki algısını kalıcı biçimde etkiledi. Buna rağmen Huawei özellikle Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'da yeni sözleşmeler kazanmaya devam etti. 2018 yılına gelindiğinde şirket küresel çapta 200 milyondan fazla akıllı telefon satmıştı. Tüketici elektroniği gelirleri, Huawei'nin geleneksel ana iş kolu olan telekom altyapı ekipmanlarını ilk kez geride bıraktı. Aynı yıl Huawei'nin yıllık gelirinin yaklaşık 107 milyar dolar seviyesine ulaştığı açıklandı. Huawei zirvedeydi. Ancak zirvedeki hava hızla değişmek üzereydi. Huawei'nin küresel yükselişi, dünyanın egemen süper gücü olan Amerika Birleşik Devletleri ile doğrudan bir çatışma hattına girmişti. Washington'ın Huawei'ye yönelik endişeleri aslında yeni değildi. Daha 2012 yılında Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi tarafından yayımlanan bir raporda Huawei ve ZTE potansiyel ulusal güvenlik riski olarak tanımlanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin temel iddiası şuydu: Huawei'nin telekomünikasyon ekipmanlarında Çin devleti adına istihbarat faaliyetlerine olanak tanıyabilecek gizli arka kapılar bulunabilirdi. Ayrıca Çin yasalarının şirketleri gerektiğinde devlet istihbaratıyla işbirliği yapmaya zorlayabileceği öne sürülüyordu. Huawei bu iddiaları kategorik olarak reddetti. Şirket, tamamıyla çalışanlarına ait özel bir kuruluş olduğunu ve hiçbir hükümet adına casusluk yapmadığını defalarca vurguladı. Hiçbir ürününde kasıtlı arka kapı bulunmadığını ve bulunmayacağını savundu. Gerilim 2018 yılının Ağustos ayında yeni bir boyuta taşındı.
Amerika Birleşik Devletleri Federal Hükümeti 2019 mali yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasasına Huawei ve ZTE ekipmanlarının devlet kurumlarında kullanılmasını yasaklayan bir madde ekledi. Ancak asıl kırılma noktası bir Aralık 2018 tarihinde yaşandı. Huawei'nin Mali İşler Direktörü, aynı zamanda şirketin kurucusu Ren Zhengfei'nin kızı olan Meng Wanzhou, Amerika Birleşik Devletleri'nin talebi üzerine Kanada'da tutuklandı. Suçlamalar son derece ağırdı. Meng Wanzhou'nun Skycom adlı bir yan kuruluş üzerinden İran'la ticaret yaparak Amerika Birleşik Devletleri yaptırımlarını deldiği ve bankaları bu konuda yanılttığı iddia edildi. Dolandırıcılık ve banka sahtekarlığı suçlamaları uluslararası bir krize dönüştü. Tutuklama dünya genelinde şok etkisi yarattı. Çin'de bu olay açıkça siyasi bir saldırı olarak algılandı. Amerika Birleşik Devletleri ise sürecin tamamen hukuki olduğunu savundu. Bu gelişme iki ülke arasındaki teknoloji ve ticaret gerilimini tam anlamıyla bir küresel krize dönüştürdü. Birçok gözlemciye göre bu olay, Amerika Birleşik Devletleri'nin Huawei'yi Çin'in yükselen teknoloji gücünün sembolü olarak hedef aldığı sürecin açık başlangıcıydı. 2009 yılının Ocak ayında Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, Huawei ve Meng Wanzhou hakkında resmi suçlamaları duyurdu. Kısa süre sonra ikinci bir iddianame geldi. Bu kez ticari sır hırsızlığı ve adaleti engelleme suçlamaları gündeme getirildi. Bu dosya, T-Mobile'a ait Tappy test robotu olayına ve şirket içi e-posta yazışmalarına dayanıyordu. Mart 2019'da Huawei karşı hamle yaptı. Şirket, Amerika Birleşik Devletleri'nde açılan davanın anayasaya aykırı olduğunu, kendisine adil yargılanma ve usulüne uygun süreç hakkı tanınmadığını ileri sürerek karşı dava açtı. Artık mesele yalnızca bir şirketin geleceği değildi. Bu, küresel teknoloji düzeninin nasıl şekilleneceğine dair bir güç mücadelesiydi. Ve fırtına daha yeni başlıyordu. Bu yükselişin zirve noktası 15 Mayıs 2019 tarihinde geldi. Donald Trump yönetimi, Huawei'ye karşı şimdiye kadar görülmemiş ölçekte bir ekonomik silahı devreye soktu. Huawei ve 68 iştiraki, Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı'nın varlıklar listesine eklendi. Bu karar sıradan bir ticaret kısıtlaması değildi. Amerikan şirketlerinin özel bir hükümet lisansı olmadan Huawei'ye herhangi bir teknoloji, yazılım veya donanım satmasını yasaklıyordu. Amaç açıktı. Huawei'yi küresel tedarik zincirinden koparmak ve teknolojik olarak felç etmek. Bu hamle Huawei'nin iki temel dayanağını doğrudan hedef aldı. Birincisi yazılımdı. Huawei, Google mobil hizmetlerine erişimini tamamen kaybetti. Android'in açık kaynak sürümünü kullanmaya devam edebilse de Play Store, Gmail, Google Haritalar, YouTube ve binlerce uygulamanın dayandığı kritik uygulama arayüzlerine erişimi kesildi. Bu durum, Çin dışındaki pazarlarda Huawei telefonlarını bir gecede neredeyse satılamaz hale getirdi. İkinci ve çok daha yıkıcı darbe ise çip tedariki alanında geldi. Qualcomm gibi Amerika Birleşik Devletleri merkezli çip üreticileriyle tüm ticari bağlar koparıldı. Huawei'nin uluslararası akıllı telefon operasyonları adeta çöktü ve şirket varoluşsal bir tehditle karşı karşıya kaldı. 2020 yılına gelindiğinde baskılar daha da sertleşti. 18 Şubat 2020 tarihinde bir Amerikan yargıcı, Huawei'nin ticari faaliyetleri kısıtlayan yasalara yaptığı itirazı reddetti. Bu karar, hukuki cephede de şirketin manevra alanını daralttı. Mayıs 2020'de ise çok daha yıkıcı bir hamle geldi. Yabancı doğrudan ürün kuralı genişletildi ve hedef doğrudan Huawei'nin çip üretim kabiliyeti oldu. Yeni kurala göre Amerikan yarı iletken üretim ekipmanlarını veya yazılımlarını kullanan herhangi bir dökümhane Huawei için özel çip üretemeyecekti. Bu düzenleme, Huawei'nin amiral gemisi cihazlarının kalbi olan Kirin işlemcilerinin üretimini fiilen durdurdu. Çünkü Huawei'nin ana üretim ortağı olan Tayvan merkezli TSMC, en ileri çipleri Amerikan teknolojisiyle üretiyordu. TSMC artık Huawei için üretim yapamayacaktı. Ancak Huawei bu tehlikeyi önceden sezmişti. 2019 yılı boyunca agresif bir stoklama stratejisi uygulandı. Sadece o yıl çip ve bileşen stoğu için yaklaşık 23 milyar Amerikan doları harcandığı bildirildi.
Telekom altyapısı ve 5. nesil ağlar için 1,5 ila 2 yıl yetecek stok oluşturulmuştu. Fakat bu stoklar sonsuza kadar yeterli olmayacaktı. Şirket kaçınılmaz olarak teknolojik özerklik yoluna girdi. Aslında bu senaryo için bir B planı çok daha önce hazırlanmıştı. Huawei, 2012 yılından beri geliştirdiği Harmony OS işletim sisteminin çalışmalarını hızlandırdı. Harmony OS yalnızca Android'in bir alternatifi değil. Akıllı telefonlar, tabletler, televizyonlar, saatler ve nesnelerin interneti cihazlarını kapsayan bütünleşik bir ekosistem vizyonuydu. Amaç, Huawei'yi tek bir yazılım ve donanım ekosistemi etrafında yeniden inşa etmekti. Temmuz 2020'de Amerika Birleşik Devletleri Federal İletişim Komisyonu, Huawei'yi resmen ulusal güvenlik tehdidi ilan etti. Şirketin devlet sübvansiyonlarından yararlanması da tamamen yasaklandı. Bu varoluşsal kriz karşısında Huawei radikal bir karar almak zorunda kaldı. Kasım 2020'de tedarik sorunlarıyla boğuşan alt markası Honor satıldı. Alıcı, Shenzhen merkezli devlet destekli şirketler ve yerel distribütörlerden oluşan bir konsorsiyumdu. Bu satış bir geri çekilme değil, bir kurumsal acil durum hamlesiydi. Amaç üçlüydü. Birincisi, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini finanse etmek için ciddi bir nakit akışı sağlamaktı. İkincisi, Honor markasının yaptırımlar dışında kalarak hayatta kalmasını güvence altına almaktı. Üçüncüsü ise Huawei ana markasının sınırlı kaynaklarla premium segmentlere odaklanmasını mümkün kılmaktı. Aynı dönemde Huawei'nin Çinli yarı iletken üreticisi Semiconductor Manufacturing International Corporation ile çalışarak 14 nanometre çipler elde ettiği bildirildi. Bu, Huawei'nin Tayvan dışındaki dökümhanelere yönelmesinin ilk somut örneğiydi. Ancak bu üretim teknolojik olarak halen ciddi şekilde gerideydi. Haziran 2021 itibarıyla Huawei, Çin'deki tüm yeni akıllı telefonlarını varsayılan olarak Harmony OS ile piyasaya sürmeye başladı. Bu, şirketin hayatta kalma mücadelesinde yeni bir dönemin resmen başladığını gösteriyordu. Huawei artık yaptırımlara uyum sağlamaya çalışan bir şirket değil, kendi yolunu yeniden inşa etmeye çalışan bir teknoloji ekosistemiydi. Aynı yılın Eylül ayında, sürecin seyrini değiştiren kritik bir gelişme yaşandı. Yaklaşık 3 yıl süren hukuki mücadele ve fiili ev hapsinin ardından Meng Wanzhou Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı ile ertelenmiş kovuşturma anlaşmasına vardı. Bu anlaşma kapsamında Meng, Huawei'nin İran'la bağlantılı ticari faaliyetleri konusunda HSBC Bankası'nı yanlış bilgilendirdiğini kabul eden bir olgu beyanını imzaladı. Anlaşmanın ardından Meng serbest bırakıldı ve Çin'e döndü. Ülkesinde yalnızca bir şirket yöneticisi olarak değil, dış baskıya direnmiş bir sembol olarak karşılandı. Meng'in serbest bırakılmasından yalnızca saatler sonra, Çin'de casusluk suçlamasıyla tutulan 2 Kanada vatandaşı da serbest bırakılarak ülkelerine gönderildi. Bu eş zamanlı gelişme, krizin artık yalnızca hukuki değil, açık biçimde jeopolitik ve milliyetçi bir mücadeleye dönüştüğünü ortaya koydu. Çin kamuoyunda Huawei'ye verilen destek daha da arttı. Şirket artık sadece bir teknoloji firması değil, dış baskılara karşı ulusal direnişin sembolü olarak görülüyordu. 2022 yılında Amerika Birleşik Devletleri Federal İletişim Komisyonu, Huawei ekipmanlarının ulusal güvenlik riski taşıdığı gerekçesiyle ülkede satışını ve ithalatını yasakladı. Bu noktadan sonra Huawei, Batı pazarlarında fiilen istenmeyen bir şirket haline geldi. Zorlu yaptırımlara ve boğucu ablukaya rağmen Huawei'nin vazgeçmediği tek şey vardı: araştırma ve geliştirme yatırımı. Şirket 2022 yılında araştırma ve geliştirmeye 22,1 milyar dolar harcadı. Bu rakam o yılki net satışlarının yaklaşık %22,4'üne karşılık geliyordu. Bu seviye, Huawei'yi araştırma ve geliştirmeye yılda 20 milyar dolardan fazla harcayan dünyadaki sayılı şirketler arasına taşıdı. Huawei artık hayatta kalmak için değil, tekrar güçlenmek için yatırım yapıyordu. Yıl 2023. Bu yatırımın ilk büyük meyvelerinden biri resmen ortaya çıktı. Huawei, kurumsal kaynak planlama altyapısı için geliştirdiği Meta ERP sistemini resmi olarak devreye aldı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin 2019 yılında Amerikan yazılım şirketlerinin Huawei'ye kurumsal kaynak planlama çözümleri satmasını yasaklaması, şirketi kendi sistemini sıfırdan kurmaya zorlamıştı. Meta ERP, finans, operasyon, satış ve pazarlama gibi modüllerden oluşuyordu. Huawei, dahili iş süreçlerinin tamamını ve ticari operasyonlarının büyük bölümünü bu sistem üzerinden yönetmeye başladı. Yani şirket kendi işletim beynini yeniden inşa etmişti. Fakat asıl sarsıcı gelişme 29 Ağustos 2023 tarihinde geldi. Huawei, Mate 60 Pro modelini resmi kanalları üzerinden satışa sundu. Dışarıdan bakıldığında bu sadece yeni bir amiral gemisi telefondu. Ama cihazın içinde, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde şok etkisi yaratacak bir ayrıntı vardı. Mate 60 Pro, Kirin 9000 adlı bir işlemci kullanıyordu. Bu çip, Çinli yarı iletken üreticisi Semiconductor Manufacturing International Corporation tarafından 7 nanometre üretim süreciyle üretilmişti. 7 nanometre, dünyanın en ileri üretim seviyesi değildi. Ancak asıl mesele bunun yapılabiliyor olmasıydı. Çünkü yaptırımların hedefi tam olarak buydu. Huawei'nin ileri seviye çip üretimine erişimini kesmek. Huawei bu geri dönüşü, Hollandalı ASML firmasının en gelişmiş aşırı ultraviyole litografi makinelerine erişimi engellenmişken başarmıştı. Bu da şu soruyu doğurdu. Huawei daha eski ve daha az verimli litografi ekipmanlarıyla bu üretimi mümkün kılacak mühendislik çözümlerini mi geliştirmişti? Bu başarı aynı zamanda daha yüksek maliyet ve daha düşük üretim verimi gibi bedelleri de beraberinde getiriyordu. Mate 60 Pro'nun lansmanı bir ürün tanıtımından çok daha fazlasıydı. Bu jeopolitik bir mesajdı. Telefon Çin'de anında büyük bir sansasyon yarattı. Cihazın satışları hızla milyonlara koştu ve ulusal direnişin güçlü bir sembolüne dönüştü. Bu başarıyla birlikte Huawei'nin Çin akıllı telefon pazarındaki payı yeniden yükselmeye başladı. Şirket, yaptırımların başlamasından sonra ilk kez zirveye dönüş ihtimalini gerçek bir hedef haline getirdi. Huawei aynı zamanda riski dağıtmak için kaynaklarını farklı alanlara da yönlendirmişti. Huawei Cloud hizmetleri agresif biçimde büyütüldü ve Çin'de güçlü bir konuma yerleşti. Şirket ayrıca yapay zeka hızlandırıcı çipler ve büyük dil modelleri geliştirerek uçtan uca bir yapay zeka teknolojisi yığını kurmaya çalıştı. Belki de en başarılı dönüşüm hamlesi otomotiv tarafında geldi. Huawei kendi otomobilini üretmek yerine otomobil üreticileri için beyin olmayı hedefledi. Otonom sürüş çözümleri, bilgi eğlence sistemleri ve araç işletim platformları bu stratejinin merkezindeydi. 2024 yılında bu iş kolu çok hızlı büyüdü ve gelirleri dramatik şekilde arttı. 2024 boyunca Huawei, ciro ve karlılık tarafında düşüşten sonra yeniden toparlanma sinyalleri verdi. Yılın ilk dönemlerinde şirketin karı bir önceki yıla göre belirgin biçimde yükseldi ve Huawei, yaptırımların gölgesinde bile yeniden büyüme iddiasını ortaya koydu. 21 Haziran 2024 tarihi itibarıyla HarmonyOS, 900 milyondan fazla cihaza kurulmuş durumdaydı. Bu rakamla birlikte HarmonyOS, Çin pazarında Apple'ın iOS işletim sistemini geride bırakarak en popüler ikinci mobil işletim sistemi konumuna yükseldi. 2025 yılının sonuna gelindiğinde Huawei %18 bir pazar payıyla Çin'deki en büyük akıllı telefon satıcısı haline gelmişti. Bu tablo, şirketin yaptırımlar sonrası gerçekleştirdiği geri dönüşün somut bir göstergesiydi. Ancak bu geri dönüş çok ağır maliyetlerle elde edilmişti ve Huawei'nin geleceği hala ciddi riskler barındırıyordu. Bu risklerin başında karlılık sorunu geliyordu. Huawei'nin 2024 yılı gelirleri yaklaşık 120 milyar dolara ulaşarak yaptırımlar öncesi zirve seviyelere yaklaşmıştı. Buna karşın net kar marjı %28 seviyelerine kadar gerilemişti. Bu düşüşün temel nedeni gelirin %20'sinden fazlasını tüketen devasa araştırma ve geliştirme yatırımlarıydı. Buna ek olarak yerli ve kapalı bir tedarik zinciri kurmanın getirdiği yüksek üretim maliyetleri de karlılığı ciddi biçimde baskılıyordu. International Corporation tarafından üretilen 7 nanometrelik çipler yerel ölçekte etkileyici bir başarıydı.
Ancak küresel lider TSMC'nin 3 nanometre ve 2 nanometre üretim süreçleriyle kıyaslandığında Huawei hala 2 ila 3 nesil gerideydi. Aşırı ultraviyole litografi makinelerine erişim engeli devam ettiği sürece bu farkın kapanması fiziksel olarak zor görünüyordu. Dördüncü risk alanı ise hukuki ve itibari sorunlardı. Huawei'nin Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleriyle yaşadığı güvenlik ve casusluk şüpheleri tamamen ortadan kalkmış değildi. Mart 2025'te Belçika makamları Huawei'nin Brüksel ofislerine baskın düzenledi. İddialar, şirketin Avrupa Parlamentosu milletvekillerini yasa dışı yollarla etkilemeye çalıştığı yönündeydi. Bu gelişmenin ardından Nisan ve Mayıs 2025'te Avrupa Komisyonu Huawei'yi temsil eden lobi gruplarına toplantı kısıtlamaları getirdi. Avrupa Parlamentosu ise Huawei lobicilerinin bina erişimini askıya aldı. Huawei Çin'de yeniden güçlenirken batıdaki itibar açığı daha da derinleşiyordu. Haziran 2025'te Amerika Birleşik Devletleri'nde görülen bir davada Huawei'nin 2018 yılındaki dolandırıcılık ve ticari sır hırsızlığı suçlamalarına ilişkin davanın büyük kısmını düşürme talebi reddedildi. Dava süreci devam edecekti. Aynı ay Tayvan, Huawei'yi ihracat kontrol listesine ekledi ve ablukayı daha da sıkılaştırdı. Huawei'nin 1987'de yoksulluktan doğan bir vizyonla başlayan yolculuğu zirveye tırmanmış ve ardından küresel ambargonun sert yüzüyle karşılaşmıştı. Bu hikaye tek bir gerçeği açıkça ortaya koyuyordu. Teknoloji artık sadece bir iş alanı değil, doğrudan bir jeopolitik savaş sahasıydı. Kurucu Ren Zhengfei'nin acı yemek felsefesi ve şirketin araştırma ve geliştirmeye olan sarsılmaz bağlılığı, Huawei'nin hayatta kalma ve kendini yeniden icat etme yeteneğinin temelini oluşturdu. Mate 60 Pro'da kullanılan 7 nanometrelik Çin üretimi çip, yalnızca bir telefon bileşeni değildi. Bu çip, Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel teknoloji tedarik zincirini bir baskı aracı olarak kullanmasına karşı Çin'in teknolojik özerklik arayışının güçlü bir sembolüydü. Huawei bugün iki küresel gücün çatışmasının tam ortasında duruyor. Bir teknoloji şirketinden çok daha fazlası olarak ulusal güvenlik sembolüne ve modern bir direniş bayrağına dönüşmüş durumda. Bu tablo, dünyayı da kritik bir soruyla baş başa bırakıyor. İki ayrı teknolojik ekosisteme, iki ayrı internete ve iki ayrı gelecek yoluna doğru mu ilerliyoruz? Bu ana kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. İçeriği beğendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmanız kanala gerçekten büyük katkı sağlar. Ekibi desteklemek isterseniz katılabilir ya da süper destek seçeneklerini kullanabilirsiniz. Görüşmek üzere.